İnsanlık binlerce yıl boyunca gökyüzüne baktı. Mağara insanları hava karardığında gökyüzünde beliren o ışıkların ne olduğunu merak ediyordu. Zaman geçti, medeniyetler ortaya çıktı ve insanlar gökyüzünü daha dikkatli incelemeye başladı. Babiller yıldızların hareketlerini kaydetti. Mısırlılar piramitlerini yıldızlara göre hizaladı. Mayalar gökyüzünü inceleyerek karmaşık takvimler oluşturdu. Gökyüzü haritaları çizildi, tapınaklar ve mezarlar yıldızlara göre konumlandırıldı. İnsanlık binlerce yıl boyunca aynı sorunun peşindeydi. Orada ne var? Ama bütün bu gözlemler tek bir araçla yapılıyordu. Çıplak gözle. Ve insan gözünün görebildiği şeyler aslında evrenin sadece çok küçük bir kısmıydı. 1608 yılında Hollanda'nın Middelburg şehrinde yaşayan bir gözlük ustası vardı. Hans Lippershey. Günlerini küçük dükkanında mercekler yaparak geçiriyordu. Bir gün sokakta oynayan çocukların iki cam parçasını üst üste tutup uzaktaki bir yerlere baktıklarını ve gülüştüklerini fark etti. Merak edip aynı şeyi kendisi de denedi. İki camı üst üste tuttuğunda uzaktaki kilise kulelerinin bir anda yakınlaşmış gibi göründüğünü fark etti. O an aklına bir fikir geldi. Eğer mercekleri doğru şekilde hizalayabilirse uzaktaki şeyleri gerçekten büyüten bir alet yapabilirdi. Dükkanına döndü ve iki merceği bir tüpün içine yerleştirdi. Ortaya çıkan şey tarihin ilk teleskopuydu. O an bunun insanlığın evrene bakışını sonsuza kadar değiştireceğini bilmiyordu. Lippershey'in aklına gelen ilk fikir gökyüzünü incelemek değildi. Uzaktaki gemileri daha erken görmekti. Görünüşe göre insanlık yeni bir icat yaptığında önce onu savaşta kullanmayı düşünme alışkanlığını çok erken edinmişti. Eğer uzaktaki gemiler veya ordular önceden görülebilirse bu büyük bir avantaj sağlayabilirdi. Bunun üzerine icadını alıp Hollanda hükümetine götürdü. Yetkililerin önünde tüpü bir kuleye doğru tuttu. İçlerinden biri merceğe baktığında uzaktaki kule bir anda birkaç kat büyüyerek karşısına çıktı. Odadaki insanlar şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Çünkü bu alet uzaktaki şeyleri gerçekten yakınlaştırabiliyordu. Hollanda hükümeti bu yeni icattan çok etkilendi. Lippershey'in yaptığı bu garip alet kısa sürede Avrupa'da konuşulmaya başladı. Uzaktaki şeyleri büyüten bir tüp o dönemin insanları için neredeyse sihir gibiydi. Çok geçmeden benzer teleskoplar yapılmaya başladı. Denizciler, tüccarlar, askerler, herkes teleskop kullanmaya başladı. Ama kimse henüz teleskopun gerçek potansiyelini fark etmemişti. Çünkü bu alet aslında dünyadaki savaşları değil, evreni değiştirecekti. 1609 yılında teleskop haberi Avrupa'ya yayılmaya başladığında bu haber İtalya'ya kadar ulaştı. Pisa'da doğmuş bir matematikçi ve astronom bu garip alet hakkında bir şeyler duyuyordu. Adı Galileo Galilei'ydi. Eğer bu aleti geliştirebilirse gökyüzünü çok daha ayrıntılı inceleyebileceğini düşündü. Galileo teleskopu hiç görmemişti ama nasıl çalıştığını tahmin edebiliyordu. Merceklerle ilgili bilgilerini kullanarak kendi teleskobunu yapmaya karar verdi. Günler süren denemelerden sonra Galileo kendi teleskobunu yaptı. Hatta kısa süre içinde o dönemdeki teleskoplardan çok daha güçlü hale getirdi. Teleskopu gökyüzüne çevirdi. Galileo, teleskoptan Ay'a baktığında gördüğü şey onu şaşkına çevirdi. Çünkü Ay kusursuz bir küre değildi. Ay'ın yüzeyi dağlar, vadiler ve kraterlerle doluydu. Bu keşif küçük görülse de aslında çok büyük bir şey yıkıyordu. O dönemde insanlar gök cisimlerinin mükemmel ve kusursuz olduğuna inanıyordu. Ama Galileo'nun teleskopu gökyüzünün de tıpkı dünya gibi pürüzlü olduğunu gösteriyordu. Bu sadece başlangıçtı. Çünkü Galileo teleskobunu başka gezegenlere çevirdiğinde daha da şaşırtıcı bir şey keşfedecekti. Galileo Jüpiter'e baktığında gezegenin yanında küçük ışık noktaları gördü. İlk başta bunların yıldız olduğunu düşündü. Ama ertesi gece tekrar baktığında yerlerinin değiştiğini fark etti. Bunlar yıldız değildi. Jüpiter'in etrafında dönen başka dünyalardı. Bu, dünya merkezli evren modelini çökertiyordu. Bu keşif küçük görünse de aslında çok büyük bir inancı sarsıyordu. Çünkü o dönemde insanlar evrendeki her şeyin dünyanın etrafında döndüğüne inanıyordu. Ama Galileo'nun gördüğü şey farklıydı.
Eğer Jüpiter'in etrafında dönen başka dünyalar varsa, demek ki her şey dünyanın etrafında dönmüyordu. Galileo, teleskobunu gökyüzüne çevirmeye devam etti ve her baktığında evren hakkında bilinen bir başka şeyi daha değiştiriyordu. Venüs gezegenini incelediğinde onun tıpkı Ay gibi evreleri olduğunu fark etti. Bazen yarım, bazen hilal, bazen de neredeyse tamamen aydınlıktı. Bu sadece tek bir anlama geliyordu. Venüs, dünyanın etrafında değil, Güneş'in etrafında dönüyordu. Galileo teleskobunu Samanyolu'na çevirdiğinde çıplak gözle gördüğümüz o puslu ışık bandının aslında sayısız yıldızdan oluştuğunu fark etti. Teleskop her yeni gözlemde eski evren anlayışını biraz daha parçalıyor, evrenin sanılandan çok daha büyük olduğunu gösteriyordu. Ama herkes bu keşiflerden memnun değildi. Çünkü bu fikirler o dönemde kabul edilen evren modeline tamamen ters düşüyordu. Yüzyıllardır insanlar dünyanın evrenin merkezinde olduğuna inanıyordu. Güneş, gezegenler ve yıldızlar hepsinin dünyanın etrafında döndüğü düşünülüyordu. Galileo'nun teleskobu ise bambaşka bir şey söylüyordu. Dünya, evrenin merkezi olmayabilirdi. Bu fikirler kısa sürede Avrupa'da büyük tartışmalar başlattı. Galileo bu keşifleri kitaplarında yazmaya başladı. Ama fikirleri güçlendikçe karşısındaki direnç de büyüyordu. Çünkü bu fikirler o dönemde kilisenin kabul ettiği evren modeline tamamen ters düşüyordu. Kiliseye göre dünya evrenin merkezindeydi ve bütün gök cisimleri onun etrafında dönüyordu. Galileo ise teleskobuyla gördüklerinin bunun doğru olmadığını gösterdiğini söylüyordu. Bu yüzden 1633 yılında Galileo, Engizisyon Mahkemesi'nin karşısına çıkarıldı. Mahkemede Galileo'dan dünyanın güneşin etrafında döndüğü fikrinden vazgeçmesi istendi. Aksi halde ağır cezalarla karşılaşabilirdi. Sonunda Galileo fikirlerinden resmi olarak vazgeçmek zorunda kaldı. Hayatının geri kalanını ev hapsinde geçirecekti. Ama anlatılan bir hikayeye göre mahkemeden çıktıktan sonra Galileo sessizce şu sözleri mırıldandı: "Yine de dönüyor." Galileo'nun teleskopla başlattığı bu devrim artık durdurulamazdı. İnsanlık gökyüzünü daha iyi görebilmek için teleskopları geliştirmeye devam etti. Galileo'nun teleskopu gökyüzüne yeni bir pencere açmıştı. Ama bu teleskopların önemli bir problemi vardı. Mercekler ışığı mükemmel şekilde odaklayamıyordu. Görüntüler bulanıklaşıyor ve renkler birbirine karışıyordu. Bu problem yıllarca astronomların başını ağrıttı. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra İngiltere'de yaşayan genç bir bilim insanı bu sorunu çözmeye karar verdi. Adı Isaac Newton'du. Newton o sırada henüz çok gençti. Hatta çalışmalarının büyük kısmını üniversite kapalıyken evinde yapmak zorunda kalmıştı. Çünkü İngiltere'de büyük bir veba salgını vardı ve Cambridge Üniversitesi geçici olarak kapatılmıştı. Newton bu dönemde evine çekilip çalışmaya başladı ve bu yalnızlık döneminde tarihin en önemli bilimsel fikirlerinden bazıları ortaya çıktı. Newton, teleskopların merceklerden kaynaklanan sorununu çözmek için farklı bir fikir düşündü. Ya mercek kullanmak yerine ayna kullanılırsa? Aynalar ışığı kırmak yerine yansıtıyordu. Böylece görüntü bozulmadan odaklanabiliyordu. Newton bu fikirle tarihin ilk yansıtmalı teleskobunu yaptı. Bugün buna Newton teleskobu diyoruz. Newton'un geliştirdiği aynalı teleskop tasarımı astronomlara yeni bir kapı açmıştı. Artık teleskoplar daha büyük yapılabiliyor ve gökyüzü her zamankinden daha ayrıntılı görülebiliyordu. 1700'lü yılların sonlarına gelindiğinde gökyüzünü inceleyen teleskoplar giderek büyüyordu. Ve bu teleskoplardan biri tarihin en beklenmedik keşiflerinden birine yol açacaktı. 1781 yılında İngiltere'de yaşayan bir adam kendi yaptığı teleskopla gökyüzünü tarıyordu. Adı William Herschel'di. Herschel aslında bir astronom değildi. Mesleği müzisyenlikti. Gündüzleri orkestrada çalışıyor, geceleri ise teleskopunun başına geçiyordu. Hatta kullandığı teleskopların çoğunu kendi elleriyle yapmıştı. Bir gece gökyüzünü sistematik olarak tararken dikkatini çeken garip bir ışık noktası gördü. İlk başta bunun sıradan bir yıldız olduğunu düşündü. Ama birkaç gece sonra tekrar baktığında o ışığın yer değiştirdiğini fark etti. Bu bir yıldız değildi. Herschel farkında olmadan Uranüs'ü keşfetmişti. Bu keşif çok önemliydi. Çünkü Uranüs
Antik çağlardan beri bilinen gezegenler dışında teleskop sayesinde keşfedilen ilk gezegendi. İnsanlık ilk kez kendi güneş sistemine yeni bir dünya eklemişti. Bu keşif astronomlar için yeni bir gerçeği ortaya koyuyordu. Teleskoplar büyüdükçe evren de büyüyordu. Ve astronomlar artık gökyüzünde daha da fazlasını aramaya başlamıştı. Herschel'in keşfi astronomi dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Eğer teleskoplar yeni gezegenler keşfedebiliyorsa, gökyüzünde daha neler saklı olabilirdi? Bu soru astronomları daha güçlü teleskoplar yapmaya yöneltti. 1800'lü yıllar boyunca teleskoplar giderek büyüdü. 1845 yılında İrlanda'da tarihin o güne kadarki en büyük teleskoplarından biri inşa edildi. Bu dev teleskoba Leviathan adı verildi. Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki bu teleskop dev taş duvarların arasına yerleştirilmişti ve o dönemde gökyüzüne açılan en büyük pencereydi. Ama teleskopların hikayesindeki bir sonraki büyük adım sadece teleskopların büyümesi değildi. Aynı dönemde başka önemli icatlar da ortaya çıkıyordu. Bunlardan biri fotoğraftı. Üstelik kameraların bir avantajı vardı. İnsan gözü yalnızca kısa bir süre ışık toplayabilir. Ama fotoğraf plakaları dakikalar, hatta saatler boyunca ışık biriktirebiliyordu. Yüzyılın ortalarında astronomlar teleskopların arkasına fotoğraf plakaları yerleştirmeye başladı. Artık gökyüzü sadece gözle görünmüyor, kaydedilebiliyordu. Uzun pozlama fotoğrafları sayesinde teleskopların çıplak gözle göremediği çok daha sönük yıldızlar ve bulutsular ortaya çıkmaya başladı. 1917 yılında Kaliforniya'daki Mount Wilson gözlemevinde o dönemin en güçlü teleskobu çalışmaya başlamıştı. 100 inçlik dev aynaya sahip bu teleskop, astronomlara gökyüzünü daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı gösteriyordu. Bu teleskopla çalışan genç astronomlardan biri, gökyüzündeki gizemli bulutsuları incelemeye karar verdi. Adı Edwin Hubble'dı. O dönemde gökyüzünde görülen bu puslu ışık lekelerinin ne olduğu bilinmiyordu. Bazıları bunların sadece gaz bulutları olduğunu düşünüyordu. Ama bazı astronomlar bunların çok daha büyük şeyler olabileceğini şüphe ediyordu. Hubble teleskobunu bu bulutsulardan birine çevirdi. Uzun pozlama fotoğraflarını incelerken Hubble ilginç bir şey fark etti. Bulutsunun içinde küçük ışık noktaları görünüyordu. Bu noktalar yıldızlara benziyordu. Hubble bunun gerçekten yıldız olup olmadığını anlamak için haftalar boyunca aynı bölgeyi incelemeye devam etti. Ve sonunda yaptığı ölçümler şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bu yıldızlar Samanyolu'nun içinde olamayacak kadar uzaktaydı. Bu da tek bir anlama geliyordu. Bu bir bulutsu değildi, başka bir galaksiydi. Andromeda galaksisi. Bu keşif insanlığın evrene bakışını bir anda değiştirdi. Çünkü artık biliyorduk ki Samanyolu evrendeki tek galaksi değildi. Gökyüzündeki o sayısız bulutsu aslında başka galaksiler olabilirdi. Evren sandığımızdan çok daha büyüktü. Ama Hubble'ın keşifleri burada bitmedi. Hubble farklı galaksileri incelemeye devam etti ve ilginç bir şey fark etti. Uzak galaksilerin ışığı kırmızıya doğru kayıyordu. Bu da onların bizden uzaklaştığı anlamına geliyordu. Başka bir deyişle evren genişliyordu. Teleskoplar artık sadece gezegenleri keşfetmiyordu. Galaksileri ve evrenin kendisini anlamamıza yardımcı oluyordu. Hubble'ın keşiflerinden sonra astronomlar evreni daha ayrıntılı incelemek için teleskopları büyütmeye devam etti. Aynalar büyüdü, teleskoplar devasa boyutlara ulaştı ve gökyüzü her zamankinden daha ayrıntılı görünmeye başladı. Ama astronomlar garip bir problem fark etti. Teleskoplar ne kadar büyürse büyüsün, görüntüler hiçbir zaman tamamen net olmuyordu. Yıldızlar bazen titriyor, bazen bulanıklaşıyor, bazen de olması gerekenden farklı görünüyordu. Başta bunun teleskoplardan kaynaklandığını düşündüler. Daha iyi mercekler yaptılar, daha büyük aynalar kullandılar. Ama sorun ortadan kaybolmadı. Astronomlar sonunda ilginç bir şey fark etti. Aynı teleskop farklı yerlerde farklı görüntüler veriyordu. Deniz seviyesinde görüntüler daha kötüydü. Dağların zirvesinde ise çok daha netti. Bu farkın sebebi neydi? Gökyüzüne baktığımızda aslında yıldızlara doğrudan bakmıyoruz. Arada görünmeyen bir katman var. Dünyanın atmosferi. Atmosfer, yıldızlardan gelen ışığı kırıyor ve görüntüleri bozuyordu.
Yani astronomlar gökyüzüne bakarken aslında kalın bir camın arkasından bakıyordu. O zaman akıllara başka bir fikir geldi. Eğer teleskop bu katmanın üstüne çıkarılabilirse gökyüzü tamamen net görülebilirdi. Ama bunun için teleskopları dünyadan kaldırmak gerekiyordu. Yani uzaya göndermek. Uzaya teleskop gönderme fikri yıllar boyunca geliştirildi. Astronomlar atmosferin üstünde çalışacak bir teleskopun evreni çok daha net göstereceğine inanıyordu. Onlarca yıl süren planlamadan sonra bu hayal sonunda gerçeğe dönüştü. 1990 yılında bir uzay mekiği dev bir teleskopu dünyanın yörüngesine taşıdı. Bu teleskopun adı Hubble Uzay Teleskobu'ydu. Hubble artık atmosferin üstündeydi. Gökyüzüne bakarken hiçbir şey görüntüyü bozamayacaktı. Astronomlar ilk görüntüleri almak için sabırsızlanıyordu. Ama teleskoptan gelen ilk fotoğraflar herkesi şaşırttı. Görüntüler bulanıktı. Yıllarca üzerinde çalışılan milyarlarca dolarlık teleskop net görüntü veremiyordu. Başta bunun geçici bir sorun olduğu düşünüldü. Ama incelemeler devam ettikçe gerçek ortaya çıktı. Hubble'ın aynasında çok küçük bir hata vardı. Bu hata o kadar küçüktü ki kalınlığı bir insan saç telinin yaklaşık 50'de biri kadardı. Ama bu küçük hata teleskobun görüntülerini bozuyordu. NASA büyük bir problemle karşı karşıyaydı. Çünkü Hubble dünyadan yaklaşık 550 kilometre yükseklikteydi ve teleskopa ulaşmak kolay değildi. Ama NASA pes etmedi. Astronotlar için tarihin en zor uzay görevlerinden biri planlandı. Amaç Hubble'ı uzayda tamir etmekti. 1993 yılında NASA bir uzay mekiğini Hubble'ı tamir etmek için yörüngeye gönderdi. Astronotların görevi teleskobu uzayda onarmaktı. Bu tarihin en karmaşık uzay görevlerinden biriydi. Astronotlar teleskoba ulaştı ve onu uzay mekiğinin robot koluyla yakaladı. Ardından günler süren uzay yürüyüşleri başladı. Astronotlar Hubble'ın içine yeni bir optik sistem yerleştirdi. Bu sistem aynadaki hatayı telafi edecek şekilde tasarlanmıştı. Bir anlamda teleskoba uzayda gözlük takıyorlardı. Hubble tamir edildikten sonra astronomlar teleskobun gücünü gerçekten test etmek istiyordu. Evrenin ne kadar derinini görebileceğini merak ediyorlardı. Bunun için ilginç bir deney yapmaya karar verdiler. Hubble'ı gökyüzünde neredeyse boş gibi görünen küçücük bir noktaya çevirdiler. Bu bölge o kadar boş görünüyordu ki çoğu insan orada hiçbir şey olmadığını düşünürdü. Ama Hubble teleskobu günler boyunca aynı noktaya bakmaya devam etti. Kamerası çok zayıf ışıkları yavaş yavaş toplamaya başladı. Sonunda görüntü oluşturulduğunda astronomlar gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çünkü o küçücük boşlukta sayısız ışık noktası vardı. Ama bunlar yıldız değildi, galaksilerdi. Tek bir fotoğrafta binlerce galaksi görünüyordu. Her biri milyarlarca yıldız içeriyordu. Bu görüntü astronomlara önemli bir şeyi gösterdi. Gökyüzünde boş görünen yerler bile aslında galaksilerle doluydu. Evren düşündüğümüzden çok daha büyük ve çok daha kalabalıktı. Hubble teleskobu insanlığın evrene bakışını bir kez daha değiştirmişti. Ama teknoloji gelişmeye devam ediyordu. Astronomlar artık evrenin daha da eski dönemlerini görmek istiyordu. Bunun için Hubble'dan bile daha güçlü bir teleskop gerekiyordu. Ve yıllar süren çalışmaların ardından yeni bir uzay teleskobu hazırlandı. James Webb Uzay Teleskobu. Astronomlar Hubble teleskobuyla evrenin derinliklerine bakabiliyordu. Ama hala görmek istedikleri bir şey vardı. Evrenin ilk zamanları. İlk yıldızların ve ilk galaksilerin oluştuğu dönem. Ancak bunun önünde bir engel vardı. Evren genişledikçe uzak galaksilerden gelen ışık uzuyor ve görünür ışığın dışına kayıyordu. Bu yüzden evrenin en eski ışığını görmek için farklı bir teleskop gerekiyordu. Yıllar süren çalışmaların ardından bu amaçla yeni bir uzay teleskobu tasarlandı. Hubble'dan çok daha büyük bir aynaya sahip olacak ve görünür ışık yerine kızılötesi ışığı inceleyecekti. Bu teleskobun adı James Webb Uzay Teleskobu oldu. 2021 yılında dev bir roketle uzaya gönderilen bu teleskop sıradan bir teleskop değildi. Fırlatılabilmesi için aynası ve güneş kalkanı katlanarak roketin içine yerleştirildi. Uzaya ulaştıktan sonra kilometrelerce uzaktaki yörüngesinde yavaş yavaş açıldı ve çalışmaya başladı.
James Webb Teleskobu evrene baktığında astronomlar daha önce hiç görülmemiş görüntüler elde etti. Çok uzak galaksiler, yıldız oluşum bölgeleri ve evrenin ilk dönemlerine ait ışık ortaya çıkmaya başladı. Bu teleskop sayesinde insanlık evrenin milyarlarca yıl önceki halini görmeye başladı. İnsanlığın gökyüzüne bakma hikayesi aslında iki basit cam parçasıyla başlamıştı. Bir gözlük ustasının merceği üst üste koymasıyla başlayan bu yolculuk Galileo'nun teleskobuyla gökyüzüne çevrildi. Newton'un aynalı teleskobuyla gelişti, dev gözlem evleriyle büyüdü, Hubble teleskobuyla galaksileri ortaya çıkardı ve sonunda James Webb teleskobuyla evrenin en eski ışıklarına kadar ulaştı. Binlerce yıl önce insanlar gökyüzüne baktığında sadece birkaç bin yıldız görebiliyordu. Bugünse teleskoplar sayesinde milyarlarca galaksinin bulunduğu bir evrende yaşadığımızı biliyoruz. Ve muhtemelen bu keşiflerin hiçbiri son değil. Çünkü teleskoplar büyüdükçe insanlığın gördüğü evren de büyümeye devam ediyor.